This Means War veya The Bounty Hunter gibi aşk dolu romantik komedilerini özlüyor musunuz? Yönetmen Dexter Fletcher'ın sevimli bir gizli ajan buluşmasına dönüşen Ghosted filminden başka bir yere bakmayın. Hiçbir zaman baştan sona aşk dolu, kurşun fırlatan bir kaçıştan fazlası değil, kimyası haftalarca eski diş macunu tüpleri gibi sıkılmış güzel başrollere dayanıyor, ama aynı zamanda vücutlar gökyüzüne yığılırken bile dışarıdan aşırı kullanılmış romantik komedi klişelerini kurkalamaktan hoşlanıyor. Hükümetin gözünün önünde aşkı bulmayla ilgili gülünç derecede abartılı bir hikaye bekleyin ve güzel bir kamera hücresi sürpriziyle karşılaşın, belki de sırıtarak kaçarsınız. Evans, genellikle kapalı sanat küratörü Sadie Rhodes'la büyülü bir randevunun ardından aşık olan masum, gözleri parlak çiftçi çocuğu Jolie Turner'ı canlandırıyor. Evans, erkeklerin duygusal olarak ulaşılmaz kişiler olarak resmedildiği, donmuş kalplerini çözmenin ise kadınlara düştüğü tarihsel romantik komedi trendlerine baş döndürücü bir şekilde karşı çıkıyor. Jolie, Sadie'ye karşılık vermemesinin ardından bir hevesle Londra'ya uçan aşırı mesajcıdır. Kaygısına neden olur. Senaristler Rhett Reeves ve Paul Wernick, ortak yazarlar Chris McKenna ve Eric Somers'la birlikte romantik komedi heyecanının daha yeni temsillerini aramak için işbirliği yapıyor, ancak hiçbir zaman temel toplumsal cinsiyet rolü değişiminin ötesine geçemiyorlar. Ghosted, herhangi bir James Bond ya da Jason Bourne filminden bekleyeceğimiz tüm taşra atlamalı, araç kovalamaca sahneleri ve çifte geçişlerle övünüyor, ancak biraz yumuşatılmış. Odak noktası her zaman Sadie ve Jolie'nin yeni keşfedilen aşkın alevlerini beslemesi oluyor, bu da gölge operasyon ayrıntılarını ve muhteşem olması gereken aksiyon sahnelerini gözle görülür derecede yetersiz bırakıyor. Sadie, en azından taktiksel varlığını erkenden duyuruyor ve özel ajan statüsünü, sırf savunmasız derecede romantik bir şey denediği için neredeyse korkunç bir şekilde ölen şaşkın Jolie'a komik bir şekilde açıklıyor. De Armas ise, ister paralı askerleri hızlı bir şekilde ortadan kaldırırken, ister Evans'la ortak ilişki engellerini tartışırken sözlü olarak tartışırken olsun, her sahne için kilitlenmiş ve dolu. Bu, yaşlanmaya tehlikeli derecede yaklaşan sevimli bir oyun. De Armas ise her sahneye kilitlenmiş ve yüklenmiş durumda. Diyalog, rehine senaryolarını veya silahlı çatışmaları, kendimizi ortaklıklara açmak veya kişisel eylemler nedeniyle birisini kaybetmekten korkmak gibi flört tuzaklarıyla ilişkilendirirken, şakalaşmaları ileri geri geçiyor. Evans ve De Armas, ödül avcıları ve çete patronları, özellikle çiftlerin koreografisi sırasında uşaklar ikiliye sürüler halinde saldırırken romantik enerji yükseldiğinde, şiddetli ikinci randevularını kısa kesmekle tehdit ederken, olağanüstü derecede gülünç senaryo üzerinde rahatça çalışıyorlar. Karakterler Jolie ve Sadie'nin nasıl aşık olduklarını, ikna etmeye ihtiyacımız olduğunu beklediklerini sinir bozucu bir şekilde dile getirirken yazarlar çok fazla, anlatmak, göstermemek, nedeniyle bu hiçbir zaman anlamlı bir şekilde vurgulanmaz. Ghosted mücadeleleri, Jolie'nin neredeyse 2 saat boyunca uluslararası bir casusluk operasyonuna sivil katılımını sürdürüyor. Fletcher, samimi konuşmaları, dönen, kulelerin tepesindeki restoranlardaki silahlı çatışmalar kadar temiz bir şekilde yönlendiren güvenilir bir yönetmendir, ancak öncül, yapacaklar mı, değil mi, dramasının sahneleri sırasında hareketlerden geçiyormuş gibi hissedilebilir sanki mutlu sona yaklaşıp yaklaşmadığımız konusunda herhangi bir şüphe var. Hikaye anlatımı, yakalanmış bir casusun işkence rafına uzunlamasına çekilmesi gibi, sınırların ötesine uzanmış gibi hissedilebilir. Jolie, daha önce hiç yumruk yememiş bir okul çocuğunun dövüş pozuna girip gururla, "Ben onun erkek arkadaşıyım," diye ilan ederken, ne kadar neşeli olursa olsun, hikaye anlatımı, yakalanmış bir casusun işkence rafına uzunlamasına çekilmesi gibi, sınırların ötesine uzanmış hissedebilir. Pis bir silah tüccarı olarak kötü niyetli Adrien Brody'yi ya da Jolie'nin çılgın annesi olarak Amy Sedaris'i içeren performansları desteklemenin ya da işlerini hayrete düşürmeden yapan B'den Y'ye kadar olan dövüş sahneleri hakkında düpedüz hayal kırıklığı yaratan hiçbir şey yok. Ghosted, üst düzey bir romantik komedinin kıvılcımını kaçıran dağınık anlarda sarkıyor. Her şeyin nereye gittiğini biliyoruz, o yüzden şimdiden oraya gidin. Bununla birlikte, çok uzun sürede olsa, rastgele zamanlarda sunulan ağza alınmayacak hediyeler, birkaç gülümsemeye değer. Evans, geçmişinden tanıdık oyuncularla etkileşime geçerken kıkırdamamak elde değil hatta belki de ortak repliklere geri döndüklerinde gülüyorlar bu da Ghosted'ın hoşluğunu artırıyor. Fletcher, aşk ve silah dumanının kavramsal olarak saçma ama tanınabilir derecede tatlı karışımını asla açlığı silen ana yemeklerin en tatlısı olmaktan başka bir şey olarak oynamaz. Karar. Eğer Chris Evans ve Ana de Armas'ın True Lies tarzı bir riff yapması ve ünlü arkadaşlarının size, "Bu referansı anladım," demenizi sağlayacak esprili gösterileri yapma havasındaysanız Ghosted karışık ama uygulanabilir bir şarkıdır.
Seçenek. Casusluk hikayesi fazlasıyla uzun, aksiyon ara bölümleri ekranı alevlendirmiyor, romantizmde dikkatleri üzerine çekecek kadar ateşli değil ama Evans ve de Armas, olası bir romantik komedi planı üzerinde mücadele eden sıra dışı bir ekip olarak önümüzden gıcırdayarak geçiyor. Senaryo, gerçek mutluluk veya heyecanın hakim olmasına izin vermek yerine, ters cinsiyet rolleri hakkında nasıl hissetmemiz gerektiğini harf harf belirtmeseydi, Ghosted, radarın altında kalabilecek hileli bir görevden daha fazlası olurdu. Haliyle izlemeye devam edecek kadar çok şey var. Ancak daha fazlasını istemek suç değil.